Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Borsa İstanbul 100 endeksi dünü %1,35'lik değer kaybı ile 1454 puan seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmi ise 12,4 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sektör endeksler arasında kazandıran olmazken en çok kaybettiren sektör ise %2,52 ile madencilik sektörü oldu. Borsa İstanbul 100 endeksinde tekrardan 1466 seviyesinin altına inmemiz ile satış baskılarının arttığını görüyoruz. 6 Ağustos'tan itibaren bankacılık kanalıyla izlediğimiz yabancı girişinin yine bankacılık hisselerinde satış gerçekleştirerek çıkış yaptıklarını gördük. Dün bu eğiliminde devam ettiğini görerek Borsa İstanbul 100'ün pay piyasasında Ağustos ayında yabancı yatırımcılar 12 milyar 353 milyon dolar tutarında alım yaparken 11 milyar 875 milyon dolar tutarında da satım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net alım işlemleri 477 milyon dolar olarak gerçekleşirken yılın ilk 8 aylık döneminde yabancıların alım işlemleri 150 milyar dolar, satım işlemi ise 152 milyar dolar olurken net satım miktarı ise 1 milyar 403 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın genelinde yabancı çıkışların devam ettiği görülürken dolar Türk lirasına özellikle küresel bazda doların güçlenmesinin ardından alımların hız kazandığını gördük. Kurda 8,20 ile 8,29 destek bandının şimdilik çalıştığını görürken kurdaki yükseliş beklentimi de sürdürmeye devam ediyorum. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Ankara'da düzenlenecek olan Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası toplantısında konuşma yapacak. Saat 11.20'de başlaması planlanan toplantıda Başkan Kavcıoğlu'nun konuşmasının ardından soruları yanıtlayacağını da duyurdu. Son dönemde enflasyonun faizin üstüne çıkmasına dair sorular sorulacak olan piyasada oynaklığın yani volatilitenin artmasını bekliyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde veri akışı sakindi. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki görülen yükselişin küresel bazda doların değer kazanmasına sebep olurken borsalarda da satışları beraberinde getirdi. 22 Eylül'e yaklaştıkça tapering'in etkisinin artmasıyla tahvil faizlerindeki yükselişin devam etmesini ve küresel bazda da yavaş yavaş düşüşün başlamasını bekliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdam piyasasında toparlanma devam ederken biz 22 Eylül'de tapering sürecini öne çıkacağını düşünüyorum. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri de çok kritik bölge seviyesinde %1,37 seviyesinde işaret ederken şayet bu bölgenin geçilmesi halinde tahvil faizlerinde %1,55'e kadar ilk etapta yükseliş beklentimi korurken bunu da küresel bazda doların değer kazanmasına neden olacağını düşünüyorum. St. Louis Fed Başkanı James Bullard Financial Times'a yaptığı açıklamalarda beklentilerin oldukça altında gelen istihdam verisine rağmen varlık alımlarının hızlı bir şekilde azaltılması görüşünü tekrardan istihdamdaki hızlı toparlanma ile birlikte gelecek yıl güçlü bir istihdam piyasasının oluşabileceğini kaydetti.
Amerika Birleşik Devletleri borsaları dünü tahvil faizlerindeki sert yükselişin etkisiyle satıcılı kapatırken bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde veri akışı sakindi. FED üyelerinden Williams'ın konuşmasını yakından takip ederken FED'in 22 Eylül'de toplantısına ışık tutacak mevcut ekonomik görünümü ortaya koyması 5 kitap tarafından çıkacak sonuçları da yakından takip ediyorum. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde Almanya ZEV Ekonomik Güven Endeksi beklentilerin altında 26,5 puana gerilerken Mart 2020 yılından bu yana ZEV Ekonomik Güven Endeksinde en düşük değer kayıpları görülürken son 4 aydır da düşüşlerin yaşandığını görüyoruz. Euro bölgesinde ZEV Ekonomik Güven Endeksi beklentilerin altında 31,1 puana gerilerken Nisan 2020 yılından bu yana ZEV Ekonomik Güven Endeksinde en düşük değer görülürken son 4 aydır düşüşlerin yaşandığını görüyoruz. Euro bölgesinden gelen diğer önemli veri de 2021 yılının ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisi beklentilerin üzerinde %2,2 olarak açıklanırken dolar endeksinin değer kazanmasının ardından euro dolar paritesinde aşağı yönlü hareketler görülürken satış baskılarının da hızlandığını gördük. 1,1880 ile 1,1910 bandını kırılmadığı sürece satıcılı tablo sürerken euro Türk lirası tarafında ise Türk lirasındaki görülen değer kaybı ile yükselişin yaşanması 10,05 direncini de önemli bir seviye olarak karşımıza çıkarıyor. Bu seviyenin altında satış baskısı sürerken 10,05 seviyesinin geçilmesi halinde alımların hızlanacağını düşünüyorum. Avrupa borsaları tahvil faizlerindeki yükselişten etkilenerek dünü satıcılı bir seyirde tamamladığını gördük. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin tekrardan 1,35 seviyesine tırmanmasının ardından döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlerinde hız kazandığını gördük. Döviz kurundaki fiyatlamalarda geçtiğimiz haftanın etkileri sürerken ülke risk primiminizde düşüş trendinin devam etmesine rağmen fiyatlardaki etkisinin de azaldığını söylemek isterim. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,40 ve 8,44 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışların görülmesi durumunda ise 8,32 ve 8,28 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Avrupa bölgesi beklentilerin üzerinde %2'lik, çeyrekte %14,3'lük büyüme gerçekleştirirken çeyreklikte büyüme oranı %2,2 olarak gerçekleşti. Euro bölgesinde yatırımcı güveni beklentilere paralel 19,6 olarak açıklanırken bir önceki aya göre de düşüş yaşandığını söylemek isterim. Ülke risk primimizdeki düşüş trendi devam ederken kur üzerindeki etkisinin de pozitif yaşadığımızı vurgulamak istiyorum. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 9,95 ve 10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise
9,85 ve 9,75 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Avrupa bölgesinin yılın ikinci yarısında hedeflenen büyümeleri yakalayacağına tahmin edilirken dün açıklanan Avrupa bölgesi yıllık bazda 2021 yılının ikinci çeyreğinde %14,3 büyüme gerçekleştirdi. Parite üzerindeki pozitif etkinin devam etmesi beklenirken geçtiğimiz hafta açıklanan güçsüz Amerika Birleşik Devletleri verilerinden kaynaklı dolardaki değer kaybının da sürdüğünü görüyoruz. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1855 ve 1,1875 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını yaşamamız durumunda ise 1,1815 ve 1,18 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise OPEC Plus toplantısından beklentilere paralel bir şekilde üretim artışına bağlı kalınacağının açıklanmasının ardından prim kazanımının da devam ettiği kararı alındı. Bir sonraki toplantı 4 Ekim'de gerçekleştirilecekken bu süre içerisinde önemli gelişmelerin yaşanılacağını düşünüyorum. Bu süre zarfında vaka sayıların seyri ve gelişmiş ülke merkez bankalarının alacağı kararları da yakından takipteyim. Yarın açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stoklarında yakından takip ederken Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarıda 72 dolar ve 73 doları direnç seviyesi olarak görürken aşağı yönlü baskının oluşması durumunda ise 70 dolar ve 69 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.